Ders bir ailenin bebeği. Küçük kardeşim ailenin bebeği ve şımarıklığa alışık. Bu en gençlerde yaygındır. Kişiliğini etkilediğini düşünüyor musun? Kesinlikle. Kendinden emin ve dışa dönüktür ancak bazen başkalarına biraz fazla bağımlıdır. Bogum sırasının birinin karakterini nasıl şekillendirebileceği ilginçtir. Doğru. Onu daha bağımsız olmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Kardeşlerin birbirleri üzerinde büyük etkileri olabilir. Yakınız. Bu yüzden bir yandan destek olmaya devam ederken bir yandan da büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Harika bir iş yapıyor musunuz gibi görünüyor. Aile dinamikleri büyüleyici. Teşekkürler. Bu ikimiz için de bir öğrenme deneyimi. Ders 2. İfade kolye. Ne tür aksesuarlar arıyorsunuz? Gösterişli bir kolye ve birkaç çok yönlü parçaya ihtiyacım var. Bu harika bir fikir. İdealı bir parça. Bir kıyafeti gerçekten yükseltebilir. Kesinlikle. Nereden alışveriş yapabileceğinize dair tavsiyeleriniz var mı? Şehir merkezinde benzersiz tasarımlara sahip bir butik var. Seni oraya götürebilirim. Kulağa mükemmel geliyor. Cesur ve göz alıcı bir şey bulmayı çok isterim. Bu hafta sonu gidelim. Bunu bir gün yapabiliriz. Ben varım. Özel bir şeyi keşfetmek ve bulmak eğlenceli olacak. Kabul edildi. Görünümünüzü tamamlayacak mükemmel parçaları bulalım. Ders 3 cilt bakım rutini. Her gün temizliyor, tonikliyor ve nemlendiriyorum. Harika. Cildinize bakım yapmanız önemlidir. Kesinlikle. Favori ürünleriniz var mı? Aloe vera ve gül suyu gibi doğal malzemeleri kullanmayı seviyorum. Bu kulağa canlandırıcı geliyor. Tam bir cilt bakımı rutinini ne sıklıkla yapıyorsunuz? Günde 2 kez, sabah ve akşam. Tutarlılık çok önemlidir. Tavsiyelerinizden bazılarını denemek zorunda kalacağım. Cildimin biraz daha fazla bakıma ihtiyacı var. Nasıl gittiğini bana bildirin. Cilt bakımı tamamen sizin için neyin işe yaradığını bulmakla ilgilidir. İpuçları için teşekkürler. Sonuçları görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 4. Gizlilik ayarları. Gizlilik ayarları konusunda güncel kalmalı ve risklerin farkında olmalıyız. Kabul edildi. Bilgilerimizi korumak için gerekli adımları attığımızdan emin olalım. Önce sosyal medya hesaplarımı kontrol edeceğim. Ayarları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Evet, sana gösterebilirim. Gönderilerinizi ve kişisel bilgilerinizi kimlerin görebileceğini sınırlamak önemlidir. Bu iyi bir fikir. Ekstra güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı da etkinleştireceğim. Akıllı hareket, önerdiğimiz uygulamalara ve tıkladığımız bağlantılara da dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Çevrim içi gizlilik söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir. Bunu düzenli bir giriş yapalım. Bilgili kalmak en iyi savunmadır. Kabul edildi. İpuçları için teşekkürler. Artık verilerimi koruma konusunda kendime daha çok güveniyorum. Ders 5. Market alışverişi hatırlatıcısı. Evet, ekmeğimiz ve yumurtamız bitiyor. Listeye eklemeyi unutmayalım.
Değil görüyoruz. Mağazadayken başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Buzdolabını kontrol edelim. Süt ve tereyağına da ihtiyacımız olabilir. Bir göz atacağım. Haftalık atıştırmalıklara ne dersiniz? Hadi biraz meyve ve fındık alalım. Bunlar daha sağlıklı seçeneklerdir. Mükemmel. Birlikte mi gidelim yoksa sırayla mı alışveriş yapalım? Hadi birlikte gidelim. Daha eğlenceli ve görevleri bölüşebiliriz. Kulağa iyi geliyor. Listeyi alacağım ve yakında yola çıkabiliriz. Harika. Bunu hızlı ve verimli bir yolculuk haline getirelim. Ders 6. Rutinleri karıştırmak. Rutinimi karıştırıp gerçekten sevdiğim aktiviteleri bulmaya çalışıyorum. Harika. Antrenmanlarınızdan keyif almanın onları çok daha etkili hale getirdiğini göreceksiniz. Umduğum bu. Eğlenceli aktivite önerileriniz var mı? Bir dans dersine ya da yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Her ikisi de aktif kalmanın harika yollarıdır. Her zaman dans etmeyi denemek istemiştim. Belki yeni başlayanlar için bir kursa kaydolurum. Bu harika bir fikir. Yeni insanlarla tanışmanın da harika bir yolu. Doğru. Yakınlardaki dersleri arayıp deneyeceğim. Nasıl gittiğini bana bildirin. Sevdiğiniz bir şeyi bulacağınız için heyecanlıyım. Teşekkürler. Sizi ilerlemem hakkında güncel tutacağım. Ders 7. Sokaklarda tezahürat yapmak. Kalabalık macera ve ihtişamla doluydu ve sokaklarda coşkuyla tezahürat yaptılar. Bu inanılmaz bir an gibi görünüyor. Neyi kutluyorlardı? Takımın şampiyonluğu kazanmasının ardından zafer yürüyüşü yapıldı. Enerjiyi ve heyecanı tahmin edebiliyorum. Unutulmaz bir şey olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Bütün şehir bu başarıyı kutlamak için bir araya geldi. Böyle anlar bize birliğin ve ortak mutluluğun gücünü hatırlatır. Kesinlikle. Sporun insanları nasıl bir araya getirebileceğini görmek ilham verici. Bir gün böyle büyük bir etkinliğe katılmayı planlamalıyız. Ben isterdim. Herkesin en az bir kez yaşaması gereken bir deneyim. Ders 8. Çevrimiçi alışveriş desteği. Müşteriler, satın aldıkları ürün veya hizmetleri online olarak sipariş edip ödemelerini gerçekleştirebiliyor ve tek tuşla destek alabiliyorlar. E-ticaretin güzelliği bu. Çok kullanıcı ve kullanıcı dostudur. Online alışverişin tamamen fiziki mağazaların yerini alacağını mı düşünüyorsunuz? Tamamen değil ama kesinlikle alışveriş yapma şeklimizi değiştiriyor. Doğru. Fiyatları karşılaştırma ve çevrimiçi yorumları okuma yeteneği oyunun kurallarını değiştiriyor. Canlı sohbet ve kolay geri dönüş gibi destek sistemleri de bunu daha da iyi hale getiriyor. Teknolojinin alışveriş deneyimini nasıl dönüştürdüğü şaşırtıcı. Her iki dünyanın da en iyi yönlerini çevrimiçi kolaylık ve mağaza içi deneyimler kucaklayalım. Kabul edildi. Alışverişin geleceği parlak görünüyor. Ders 9. Gerginliği giderme. Zorlu durumlarda gerilimi dağıtmak için aktif dinlemenin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Karşınızdaki kişinin bakış açısına değer verdiğinizi gösterir. Kesinlikle. Bu, anlaşılmadan önce anlamakla ilgilidir.
Zor konuşmalarla başa çıkmak için başka stratejileriniz var mı? Sakin kalmak ve suçlamak yerine çözümlere odaklanmak işe yarar. Bu harika bir yaklaşım. Konuşmanın verimli olmasını sağlar. Bu her zaman kolay değildir ancak olumlu ilişkileri sürdürmek çabaya değer. Kabul edildi. Bu teknikleri günlük etkileşimlerimizde uygulayalım. Bir plana benziyor. İletişim, çatışmaları çözmenin anahtarıdır. Ders 10. Ödeme koşullarını müzakere etmek. Bu adil görünüyor. Ödeme koşullarını da görüşebilir miyiz? Elbette. Aklında ne vardı? Ödemeyi 2 taksite bölmeyi düşünüyordum. Bu işe yarayabilir. Her taksit için zaman çizelgesini tartışalım. %50'si peşin. Geri kalanı iş bitiminde nasıl olur? Bu makul. Sözleşme taslağını hazırlayıp incelemeye göndereceğim. Mükemmel. Benimle çalışma konusundaki esnekliğinizi ve istekliliğinizi takdir ediyorum. Memnuniyetle. Her iki tarafın da şartlardan memnun olduğundan emin olalım. Kabul edildi. Başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz. Ders 11. Uzun süredir görmemek. Peki, uzun zamandır görüşmüyorduk. Görüşmeyeli nasılsın? İyiydim. Sadece iş ve hayatla meşguldüm. Peki ya sen? Aynı şekilde. Birbirimize yetişeli uzun zaman oldu. Kendimizi korumalıyız ve bu sohbetlere zaman ayırmalıyız. Kesinlikle. Hayat telaşlı hale geliyor. Ancak bağlantıda kalmak önemlidir. Doğru. Son zamanlarda neler yaptın? Heyecan verici bir şey var mı? Biraz seyahat ettim ve yeni hobiler keşfettim. Ferahlatıcıydı. Kulağa harika geliyor. Şu ana kadar favori destinasyonlarınız veya hobileriniz var mı? Yürüyüşe asik oldum ve birkaç milli parkı ziyaret ettim. Bir ara bana katılmalısın. Ben isterdim. Yakında bir şeyler planlayalım. Yeniden bağlantı kurmak harika. Ders 12. Mevsim döngüsü. Yaz sonbahara dönüşür. Sonra tekrar kış gelir. Mevsimler birbirini takip ediyor. Doğanın kendi ritmine sahip olması büyüleyici, değil mi? Kesinlikle. Her mevsim benzersiz ve güzel bir şey getirir. Favori bir mevsiminiz var mı? Sonbaharı seviyorum. Renkleri, berrak havayı ve rahat hisleri. Peki ya sen? Ben bir yaz insanıyım. Uzun günleri ve sıcak havaları seviyorum. Bu adil. Mevsimlerin deneyimlerimizi ve ruh halimizi nasıl şekillendirdiği şaşırtıcı. Doğru. Dedisimin sürekli ve doğal olduğunu hatırlatır. Sürdüğü sürece her mevsimin tadını çıkaralım. Hepsinin sunabileceği özel bir şey var. Ders 13. Gelecek nesillere miras. Gelecek nesillere miras bırakmak çok önemli. Nereden başlamalıyız? Belki sürdürülebilirliğe ve eğitime odaklanabiliriz. Bunlar kilit alanlardır. Bu harika bir fikir. Gelecek nesle gezegene özen göstermeyi öğretmek çok önemlidir. Kesinlikle.
Ayrıca onların öğrenebileceği hikayelerimizi ve derslerimizi de belgeleyebiliriz. Bunu seviyorum. Bilgeliği ve deneyimleri paylaşmak kalıcı bir etki yaratabilir. Yarın anlamlı bir şeye dönüşecek tohumları bugün ekmekle ilgilidir. Küçük başlayalım ama büyük düşünelim. Her çaba önemlidir. Kabul edildi. Birlikte gelecek için bir fark yaratabiliriz. Bu ilham verici. İlk adımı atalım ve nereye varacağını görelim. Ders 14. Ocak hüznü. Ocak yılın ilk ayıdır ve Ocak ayı genellikle soğuktur. Doğru. Yeni başlangıçların zamanıdır ancak soğuk motive kalmanızı zorlaştırabilir. Ocak hüznünü yenmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Aktif kalmaya ve küçük ulaşılabilir hedefler koymaya çalışıyorum. Olumlu kalmamı sağlıyor. Bu akıllıca. Ayrıca bir gezi veya etkinlik gibi sabırsızlıkla bekleyeceğim eğlenceli bir şeyler planlamayı da seviyorum. Harika fikir. Ufukta heyecan verici bir şeyin olması soğuğu daha katlanılabilir kılıyor. Hava şartlarına rağmen bu Ocak ayını güzel bir Ocak ayı yapalım. Kabul edildi. Olumlu bir zihniyet uzun bir yol kat edebilir. İşte yeni bir başlangıç ve önünüzde harika bir yıl. Ders 15. Milenyumun çabisi. Milenyumun çağrısı sizin neslinizin aktardığı bir program olmaya devam ediyor. Bu büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda geleceği şekillendirmek için heyecan verici bir fırsat. Yaptığımız değişikliklerle doğru yolda olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bazı alanlarda iyi ilerleme var ancak hala yapılacak çok iş var. Doğru. Bu, inovasyonu önemli olanı korumakla dengelemekle ilgilidir. Kesinlikle. Uzun vadeli düşünmemiz ve eylemlerimizin etkisini dikkate almamız gerekiyor. Olumlu değişim için ne kadar potansiyel olduğunu görmek ilham verici. İlerlemeye devam edelim ve gurur duyacağımız bir miras bırakalım. Kabul edildi. Gelecek bizim elimizde ve buna sahibiz. Ders 16. Motivasyonu korumak. Motivasyonu sürdürmek zor olabilir. Kendinizi nasıl yolunda tutuyorsunuz? Net hedefler belirlediğimden ve bunları tamamladıktan sonra kendimi ödüllendirdiğimden emin oluyorum. Bu harika bir strateji. Hedeflerinizi daha küçük adımlara mı bölüyorsunuz? Evet, kendilerini daha yönetilebilir ve daha az bunaltıcı hissetmelerini sağlıyor. Bunu deneyeceğim. Bazen hedef çok büyük göründüğünde motivasyonumu kaybediyorum. Parçalamak yardımcı olur ve küçük zaferleri kutlamak momentumun devam etmesini sağlar. Kendinize ne tür ödüller veriyorsunuz? Bu, hoşlandığım bir şeyi yapmak için bir ikram ya da mola gibi basit bir şey olabilir. Bu motive edici geliyor. Daha küçük hedefler koymaya ve kendini de ödüllendirmeye başlayacağım. Ders 17. Yogayı denemek. Rutinime yogayı da eklemeyi düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Esnekliği ve rahatlamayı geliştirmek için mükemmeldir. Ancak pek esnek değilim. İlk başta zorlanacağımı mı düşünüyorsun? Herkes bir yerden başlar. Yoga ilerlemeyle ilgilidir, mükemmellikle değil. Bu güven verici. Bir kursa katılmalı mıyım yoksa evde mi denemeliyim?
Yeni başlayanlar için bir sınıf daha iyi olabilir. Eğitmen size rehberlik edebilir. İyi bir nokta. Yakınlarda yeni başlayanlar için bir sınıf arayacağım. Nasıl gittiğini bana bildirin. Eminim içine girince çok seveceksiniz. Teşvikiniz için teşekkürler. Deneyeceğim için heyecanlıyım. Ders 18 İletişim tarzları. İletişim tarzlarında herhangi bir farklılık gözlemlediniz mi? Evet, bazı insanlar doğrudandır. Bazıları ise daha kurnazdır. İlginç. Sizce bu farklılıklarda kültürel kökenlerin rolü var mı? Kesinlikle. Kültür kendimizi nasıl ifade ettiğimizi ve başkalarını nasıl yorumladığımızı şekillendirir. Bu doğru. Yanlış anlaşılmaları önlemek için bu farklılıkların farkında olmak önemlidir. Kesinlikle. Aktif dinleme ve empati bu boşluğu doldurabilir. Bunu aklımda tutacağım. İletişim çok hayati bir beceridir. Gerçekten öyle. Konuşmalarımızda daha dikkatli olmaya çalışalım. Kabul edildi. Daha iyi iletişim daha güçlü ilişkilere yol açar. Ders 19 Vikinglerin mirası. Saldırmak için değil ama Vikingler amansız savaşçılar olarak bilinseler de inanılmaz gemiler inşa ettiler ve yeni topraklar keşfettiler. Bu doğru. Onlar sadece savaşçılardan daha fazlasıydı, yetenekli sanatkarlar ve denizcilerdi. Miraslarının sıklıkla yanlış anlaşıldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Keşif ve ticarete olan katkıları çoğu zaman göz ardı ediliyor. Tarihin karmaşık kültürleri stereotipleri nasıl basitleştirdiği büyüleyici. Doğru. Resmin tamamını anlamak için daha derine inmeliyiz. Savaşların ötesindeki başarıları hakkında daha fazla bilgi edelim. Kabul edildi. Onların yaratıcılıkları ve dayanıklılıkları hakkında takdir edilecek çok şey var. Görünüşün ötesine baktığınızda tarih sürprizlerle doludur. Ders 20 Ücretsiz AD. Kulağa harika geliyor. Bir şeyin uyumaması durumunda ücretsiz iade sunuyorlar mı? Evet, öyle. Orada alışveriş yapmayı sevmemin nedenlerinden biri de bu. Bu bir rahatlama. Online alışverişin sitesini ortadan kaldırır. Kesinlikle. Evde bir şeyler deneyebilir ve işe yaramayanları iade edebilirsiniz. İade için bir süre sınırı var mı? Genellikle 30 gün sürer. Ancak ayrıntılar için politikalarına göz atmak en iyisidir. Bunu bilmek güzel. Her ihtimale karşı etiketleri açık tutmaya dikkat edeceğim. Akıllı hareket, hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. İpucu için teşekkürler. Artık güvenli alışveriş yapmanın heyecanını yaşıyorum. Ders 21 Lord Stockton'un mirası. 1962 gibi uzun bir süre önce, ekonomik modernleşme fikrini ilk ortaya atan kişi eski adıyla Harold Macmillan olan Lord Stockton'du. Bu büyüleyici. Onun fikirlerinin bugün hala geçerliliğini koruduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Büyüme ile sosyal refahın dengelenmesine ilişkin ilkelerinin çoğu hala tartışılıyor. Zamanına göre bu kadar ileri görüşlü olması şaşırtıcı. Onun en büyük katkısı neydi? Ekonomik ilerlemeyi yönlendirmede teknoloji ve eğitimin önemini vurguladı. Bu, bugün hala öncelik verdiğimiz bir şey.
Onun mirasının tam olarak tanındığını düşünüyor musunuz? Her zaman değil. Çalışmaları genellikle daha sonraki siyasi figürler tarafından gölgede bırakılmıştır. Ancak etkisi yadsınamaz. Onun fikirlerini tekrar gözden geçirmeli ve bunların modern zorluklara nasıl uygulanabileceğini görmeliyiz. Kabul edildi. Eğer dinlemeye isteklisek tarihin bize öğreteceği çok şey var. Ders 22 Helikopter gezisi. Ben bindiğimde helikopterin pervaneleri dönüyordu. Çok heyecan verici bir deneyimdi. Kulağa heyecan verici geliyor. Hiç gergin miydin? Biraz ama pilot çok güven vericiydi ve manzara buna değdi. Yukarıdan ne gördün? Şehir inanılmaz görünüyordu. Minik arabaları ve binaları olan minyatür bir model gibiydi. Her zaman helikopter yolculuğu yapmayı denemek istemişsindir. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 dakika ama sanki zaman akıp gidiyormuş gibi hissettim. Kesinlikle denemelisiniz. Yapılacaklar listeme ekleyeceğim. Unutulmaz bir maceraya benziyor. Gerçekten öyle. Hazır olduğunda bana haber ver. Birlikte gidebiliriz. Ders 23 Büyükannenin tavan arası. Benden çatı katını temizlememe yardım etmemi istemesine sevindim. Bu güzel. Orada ne buldun? Büyükannem çatı katının çöplerle dolu olduğunu söylüyor ama burası aslında anılarla dolu bir hazine. İlginç bir şey keşfettin mi? Eski fotoğraf albümleri, vintage kıyafetler ve hatta bazı el yazısıyla yazılmış mektuplar. Kulağa harika geliyor. Zamanda geriye gitmek gibi bir şey. Kesinlikle. Onunla bağlantı kurmanın ve aile geçmişimizi öğrenmenin harika bir yoluydu. Her şeyi belgelemelisiniz. Bu mirasınızın bir parçası. Bu harika bir fikir. Bunu bir not defteri veya dijital arşiv halinde düzenlemeye başlayacağım. Ders 24 Gümrüksüz alışveriş. Duty mağazalarındaki fiyatlar normal mağazalara göre daha mı ucuz? Bu ürüne göre değişir. Ancak genellikle lüks ürünler ve alkol konusunda iyi indirimler yaparlar. Bunu bilmek güzel. Geniş bir ürün yelpazesine sahipler mi? Evet, havalimanına bağlı olarak kozmetikten elektroniğe kadar her şeyi bulabilirsiniz. Bir dahaki seyahatimde kontrol etmem gerekecek. Gümrüksüz alışveriş için tavsiyeleriniz var mı? Fiyatları önceden karşılaştırın ve ne aradığınızı öğrenin. Kendini kaptırma kolaydır. İyi tavsiye. Bir liste yapacağım ve ona sadık kalacağım. Ayrıca ekstra ücretlerden kaçınmak için varis noktanızın gümrüksüz limitlerini kontrol edin. İpuçları için teşekkürler. Bir sonraki seyahatimde daha akıllıca alışveriş yapacağım için heyecanlıyım. Ders 25 Vejetaryen seçenekleri. Restoranda vejetaryen seçenekler var mı? Evet, öyle. Menüde çeşitli vejetaryen yemeklerin bulunduğunu gördüm. Bu harika. Son zamanlarda daha çok bitki bazlı yemekler yemeye çalışıyorum. Ben de. Sağlık ve çevre açısından daha iyidir. En sevdiğiniz vejetaryen yemeği hangisi? İyi bir sebzeli kızartmayı veya doyurucu bir mercimek çorbasını seviyorum. Peki ya sen? Vejetaryen sushi ve falafel dürümlerinin hayranıyım. Çok lezzetliler. Bir ara vejetaryen seçenekleri birlikte denemeliyiz.
Yeni yiyecekleri keşfetmek her zaman eğlencelidir. Kabul edildi. Bir akşam yemeği randevusu planlayalım ve vejetaryen bir gece yapalım. Kulağa mükemmel geliyor. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 26. Koşu ayakkabıları. Yeni bir çift koşu ayakkabısı arıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Kesinlikle. Bir yastiklama ve stabiliteye sahip bir çift arıyorum. Aynı şekilde. Favori bir markanız var mı? Brooks ve Asics gibi markalarla güzel deneyimlerim oldu. Uzun koşular için harikadırlar. Bunları kontrol edeceğim. Prova için özel bir mağazaya mı gitmeliyim? Evet, buna değer. Yürüyüşünüzü analiz edebilir ve sizin için en iyi ayakkabıları önerebilirler. Bu akıllıca. Ayaklarımı acıtan bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Kesinlikle. Doğru ayakkabılara yatırım yapmak büyük fark yaratır. Tavsiyen için teşekkürler. Bu hafta sonu bir mağazayı ziyaret edeceğim. Ders 27. Tatil planları. Tatilinizde ne kadar kalacaksınız? Bir hafta kalmayı planlıyoruz. Peki ya sen? Uzun bir hafta sonu ama bundan en iyi şekilde yararlanmayı umuyorum. Seyahat programınızda neler var? Şehri keşfetmek, yerel yemekleri denemek ve belki de kırsal bölgeye günübirlik bir gezi. Bu rahatlatıcı geliyor. Müzeleri gezmeyi, yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Güzel, kültür ve doğayı karıştırmak harika. Kesinlikle. Geri döndüğümüzde fotoğraf ve hikayeleri paylaşalım. Anlaşmak, harika bir yolculuk geçirin. Ders 28. Sanat projeleri. Resim yapmak için büyük kağıtlar yayarız ve boya veya pastel boya kullanırız. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Bunu sık sık yapıyor musun? Evet, gevşemenin ve yaratıcı olmanın harika bir yolu. Genellikle ne tür resimler yapıyorsunuz? Bazen manzaralar, bazen soyut tasarımlar. Bu benim ruh halime bağlı. Bunu denemeyi çok isterim. Tedavi edici gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Bir dahaki sefere bana katılmalısın. Ben isterdim. Bunu düzenli bir şey haline getirelim. Mükemmel. Sanat ve iyi arkadaşlık. Daha ne isteyebiliriz ki? Ders 29. Cesur kedi. Dün gece bir örümceğin peşindeydi ama ona dokunmaktan korkuyordu. Bu çok komik. Kediler çok meraklı yaratıklardır. Geceleri yatağımda benimle birlikte kıvrılıyor. Bu en tatlı şey. Her zaman seninle mi uyuyor? Çoğu gece. Sanki küçük, tüylü bir oda arkadaşına sahip olmak gibi. Bu çok hoş. Seni erken mi uyandırıyor? Bazen ama umursamıyorum. Mırıltısı çok rahatlatıcı. Böyle sevgi dolu bir arkadaşınız olduğu için şanslısınız. Gerçekten öyleyim. O benim küçük gölgem. Ders 30. Olimpiyat ruhu. Olimpiyat sporu. De Gioberti'nin de isteyeceği gibi. Doğası gereği gerçekten uluslararasıdır.
Öte yandan milli gururun ve birliğin sergilendiği bir platformdur aynı zamanda. Doğru. Rekabet ve dostluk arasında güzel bir denge var. Olimpiyatların hala orijinal ideallerine uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Çoğunlukla evet. İnsanları bir araya getiriyor ve mükemmelliğe ilham veriyorlar. Sporun sınırları ve kültürleri nasıl aşabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Olimpiyatlar bize birlikte çalıştığımızda neler başarabileceğimizi hatırlatıyor. Umarız oyunların ruhu gelecek nesillere ilham vermeye devam eder. Kabul edildi. Dünyanın bunun gibi daha fazla birlik anlarına ihtiyacı var. Ders 31. Sokredici kesif. Bugün erken saatlerde şok oldum. Daha önce hiç çay içen bir kedi görmemiştim. Gerçekten mi? Bu çok sıra dışı. Kediler genellikle su veya süt dışındaki her şeyden kaçınırlar. Biliyorum. Orada oturuyordu. Sanki çok normal bir şeymiş gibi çayı yudumluyordu. Belki merak uyandırmıştı ya da kokudan etkilenmişti. Kediler çok tahmin edilemez olabilir. Sanırım yakınlarda sürünen kırkayak ilk başta dikkatini dağıtmış olmalı. Girkayak mı? Oldukça olaylı bir gün gibi görünüyor. Oldu. O kedinin sakin sakin çay yudumlayışını hiç unutmayacağım. Doğanın bizi her zaman şaşırtmanın bir yolu vardır, değil mi? Kesinlikle. Hayatı bu kadar ilginç kılan da işte böyle anlardır. Ders 32. Çözüm bulmak. İş yerindeki bazı zorluklara çözüm bulmaya odaklandım ve bu gerçekten çok faydalı oldu. Bu mükemmel. Şu ana kadar en çok gurur duyduğunuz başarılarınız neler? Gecikmelere neden olan bir süreci kolaylaştırmayı başardım ve bu büyük bir fark yarattı. Bu çok etkileyici. Çabalarınızın bu kadar somut bir şekilde sonuç verdiğini görmek harika bir duygu olsa gerek. Öyle. Ayrıca oyunun kurallarını değiştiren ekip iletişimini geliştirmek için de çalışıyorum. İletişim çok önemli. Buna nasıl yaklaştınız? Haftalık çeşkinleri başlattım ve herkese fikirlerini açıkça paylaşmaya teşvik ettim. Bu harika bir strateji. Daha işbirlikçi bir ortam yaratır. Kesinlikle. Küçük değişikliklerin büyük gelişmelere yol açması şaşırtıcı. Ders 33. Parti kıyafeti fikirleri. Bu akşam bir parti var ve ne giyeceğimi bilmiyorum. Herhangi bir fikrin var mı? Modaya uygun bir tulum denemeye ne dersiniz? Gece dışarı çıkmak için şık ve rahattır. Tulumlu. Bu ilginç bir seçim. Daha önce hiç giymemiştim. Bu öne çıkmanın harika bir yoludur ve onu partinin havasına uyacak şekilde aksesuarlarla donatabilirsiniz. Kulağa eğlenceli geliyor. Cesur bir rengin mi yoksa nötr bir tonun daha iyi sonuç vereceğini mi düşünüyorsunuz? Cesur bir renk kesinlikle dikkat çeker ancak nötr renkler her zaman şıktır. Sanırım cesur bir şeye gideceğim. Sonuçta bu bir parti. Mükemmel seçim. Harika görünecek ve kendinden emin hissedeceksin. Öneri için teşekkürler. Yeni bir şey denemekten heyecan duyuyorum.